Gergin hissettiğinizde sizi gevşeterek stres ve kaygıyla baş etmenize yardımcı olabilecek 5 tane doğal bitki çayı ve 1 tane de içilebilir anti-stres detoks kürü tarifi bu videoda. Doğal bitki çaylarına geçmeden önce şunu önemli belirtmek istiyorum. Eğer halihazırda bir sağlık probleminiz varsa ya da bir ilaç kullanıyorsanız, bahsedeceğimiz çayları içmeden önce lütfen ama lütfen doktorunuzla ya da eczacınızla görüşün. Çünkü bu çaylardan bazıları kullandığınız ilaçlarla etkileşime girebilir ve çok ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir. Bazıları kan şekeriniz, tansiyonunuz ya da tiroidiniz üzerinde ya da bazı organlarınız üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu yüzden lütfen doktor ya da eczacıyla görüşmeden herhangi bir çay denemeyin. Hamileyseniz zaten bitki çaylarından uzak durun. Öte yandan bitki çayları ya da bitkisel tarifler asla ve asla halihazırda sizin kullandığınız ilaçların yerini alamaz. Dolayısıyla stresi, kaygıyı azaltıyormuş, depresyona iyi geliyormuş. Dur ben ilacımı bırakayım, çayla devam edeyim ya da bitkisel kürle devam edeyim gibi bir yaklaşım son derece tehlikeli olabilir. Biraz sonra vereceğimiz bilgiler sadece halihazırda bir sağlık problemi olmayan kişilerin stresli, gergin zamanlarında, kaygılı zamanlarında onları gevşetmeye yardımcı olacak. Böyle biraz kaslarını gevşeterek, sinirlerini sakinleştirerek onlara yardımcı olabilecek tarifler asla ve asla tek başına bir çözüm değiller. Önemli uyarılarımızı yaptıktan sonra yavaş yavaş başlayalım. İlk bahsedeceğim çay papatya çayı. Papatya çayı yüzyıllardır kas gerginliği ve anksiyete ile ilgili olarak kullanılıyor. Aynı zamanda mide ve gaz problemlerine de iyi geliyor. Ancak papatya alırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi papatyayı açıktan almayın diyor uzmanlar. Çünkü papatyanın pek çok türü var ve faydalı olan türü tıbbi papatya olarak bilinen türüymüş. Dolayısıyla böyle güvenilir markalardan paketli şekilde ve tıbbi papatya olmasına dikkat ederek tüketmek gerekiyor. İkinci çayımız kedi otu kökü çayı. Şimdi bu bitkinin adı neden kedi otu kökü? Çünkü kediler doğada bu bitkinin kökünü kazıyıp çıkardıkları ve yedikleri için kedi otu kökü denmiş. Kediler hakikaten de işlerini biliyorlar. Kedi otu kökü ya da valerian otu, bir diğer ismi de bu, anksiyete ve gerginlik için oldukça etkili bir bitki. Bazı anksiyete ilaçlarına benzer bir etki yaratıyor vücutta ve beyindeki GABA, sakinlikten ve gevşemekten sorumlu olan bir kimyasal olan GABA salınımını arttırıyor. Yalnız şunu belirtmeme izin verin lütfen. Kedi otu kökünün bazı antidepresanlarla, kaygı giderici bazı ilaçlarla etkileşime girdiğine dair bilgiler var. Dolayısıyla eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız yine mutlaka hekiminize danışarak bunu kullanın. Üçüncü çayımız Melisa çayı. Özellikle hoş kokusuyla stresli, gergin zamanlarımda en favori çaylarımdan bir tanesi Melisa çayı. Melisa çayının diyabetli kişilerde kan şekerini düşürebileceği söyleniyor. Dolayısıyla eğer düşük kan şekeri, hipoglisemi riskiniz varsa dikkatli olmanızı öneriyorlar. Ayrıca yine tiroid hormonu üzerinde de bazı etkilere sebebiyet veriyor. Bu yüzden tiroidle ilgili ya da şekerle ilgili problemleriniz varsa biraz mesafeli olmanız gerekiyor bu çaya. Ve dördüncü çayımız sarı kantaron otu çayı ya da St. John's wort otu olarak bilinen otun çayı. Halk dilinde sarı kantaronun yanı sıra kılıç otu olarak da biliniyor bu ot. Çünkü Osmanlı döneminde askerler kılıç yaralarına iyi geldiğini bildikleri için savaşa giderken ordular yanlarında kazanlarla sarı kantaron yağı götürürlermiş. Bu yüzden bazı yörelerde kılıç otu olarak da biliniyor. Sarı kantaron otunun stres ve depresyona, özellikle hafif ve orta düzeydeki depresyona iyi geldiğini gösteren bilimsel çalışmalar mevcut. Ancak yine tekrarlamak istiyorum, dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hali hazırda bir antidepresan tedavisi görüyorsanız eğer, özellikle antidepresan ilaçlarla etkileşime girebiliyor sarı kantaron otu ve çok ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir. Mesela bu yan etkilerden bir tanesi serotonin zehirlenmesidir ki serotoninin çok fazla vücutta artmasıyla beraber vücudun bazen ölümcül olabilecek tepkiler vermesiyle sonuçlanıyor. Sadece antidepresan ilaçlar değil, bazı kanser ilaçları, mantar ilaçları, bağışıklık sistemi baskılayıcılar ya da
kan pıhtılaşmasını önleyici bazı ilaçlarla da etkileşime girebiliyor. Bu yüzden yine her bitki çayında olduğu gibi bunda da mutlaka hekiminizle görüşerek buna yönelmenizi öneririm. Bir diğer favori çayım ada çayı. Sakinleştirici etkisi var. Günde 1-2 fincana kadar içmek gerçekten de sinirlerinizi sakinleştirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda antiseptik özelliği de var. Ağız içi yaralarda da iyi geliyor. Fakat 1-2 fincandan fazlası zarar. Özellikle tansiyonunuz varsa dikkatli olmanızı öneriyorum. 1-2 fincandan fazlasını içmeyin diyor uzmanlar. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, tıpkı diğer saydığım çaylarda olduğu gibi ada çayında da bu otları suyun içerisine atıp kaynatmıyoruz. Bu şekilde tüketmiyoruz. Sıcak suyun içerisine koyup gerekli miktarı 10 dakika 15 dakika demlendirerek tüketiyoruz. Ada çayında yine çok fazla bekletmemenizi öneririm. Çünkü tadı oldukça acılaşmaya başlıyor ve pek tüketilebilir olmuyor. Efendim gelelim anti-stres detoks içecek tarifimize. Bu tarifi Doktor Ümit Aktaş'ın Mutluluk Kürleri isimli kitabından aldım. Kendisinin belirttiğine göre glutatyon, magnezyum ve folik asit deposu bir içecek bu ve çok basit hazırlaması. Bunun için ne yapıyoruz? 1 adet salatalık, 1 küçük elma, 2 yaprak kereviz, 1 avuç ıspanak, 1 tatlı kaşığı tahin ve yeteri kadar suyu alıp mutfak robotunun içerisine koyuyoruz, çalıştırıyoruz ve içilebilir kıvama gelene kadar bunları öğütüyoruz. Yani robotta çekiyoruz. Stresli, gergin olduğunuz zamanlarda günde 1 kere içebilirsiniz diyor Doktor Ümit Aktaş. Kaygı ve stresle baş ederken beden ve zihnin bir bütün olduğunu unutmamak çok önemli. Sadece bedensel tekniklerle ya da sadece bedensel sağlığa iyi gelecek bazı egzersizlerle ya da yediklerimizle, içtiklerimizle kaygıyı düzeltemeyebiliriz. Bunun yanı sıra algılama biçimimiz, düşünce biçimimiz ve bununla ilgili sıkıntıları fark etmek, gerektiğinde bunlarla ilgili düzenlemelere gidebilmek de çok önemli. Eğer kaygı, panik atak, anksiyete, depresyon gibi problemlerle uğraşıyorsanız doğru kanaldasınız. Bu kanalda bu sıkıntılarla baş etmenize yardımcı olabilecek bedensel ve zihinsel teknikleri anlatan pek çok video mevcut. Kanalımızda oynatma listeleri sekmesine gidip burada ilgili videoları izleyebilirsiniz. İhtiyacı olan daha fazla sayıda kişinin bu videolara ulaşabilmesine yardımcı olmak istiyorsanız kanala abone olmayı, eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve alta yorum yazmayı lütfen unutmayın.